Arkadaşlar merhaba. Kitap müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Sokrates'in savunması ile ilgili müzakeremize Etifron diyaloğuyla başlıyoruz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki çalışmalarımızı desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar Etifron diyaloğu niçin önemli? Etifron diyaloğu Sokrates'in savunma öncesinde kendisi hakkında yapılan suçlamaları bize açıkladığı ve orada mahkemede karşılaşacağı dinle ilgili temel argümanları Etifron diye ifade edilen kişiyle tartıştığı bir diyalog. Diyaloğun temel karakterleri Sokrates ve kendisini yüce bilge bir insan olarak tanımlayan Etifron ve buradaki tartışmalarda hem bize mahkeme sürecini ve mahkemedeki suçlamaları ve içeriğini ne yapıyor? Açıklıyor arkadaşlar. Şimdi diyalog nerede başlıyor? Diyalog Etifron'un senin de mi bir davan var Sokrates şeklindeki sorusuyla başlıyor ve buradan hareketle de Sokrates diyor ki benim dava değil, bu tamamen çok ağır bir suçtan dolayı büyük bir takibat şeklinde bir cevap veriyor. Peki Sokrates'in böyle bir şeyle suçlanması makul görünüyor mu? Etifron diyor ki ya senin gibi bir insanı böyle bir şeyle suçlamaları bana hiç inandırıcı gelmiyor diyor. Peki kim suçluyor? Genç ve tanınmamış birisi olarak ifade edilen Meletos adlı kişi Sokrates'e bir takım suçlamalar yönetiyor. Sokrates Etifron'a diyor ki tanıyor musun? Tanımıyorum diyor. Peki neyle suçluyor? Bence ağır bir suç. Açıkçası bu genç yaşında böyle konuları bilmesi garip. Söylediğine göre bu adam delikanlıların nasıl baştan çıkarıldıklarını ve bunları yapanların kimler olduğunu biliyormuş. Sanırım bilge bir adam kendisi. Şu cahil halimle onun gibi gençleri baştan çıkaracağımı iddia etmiş. Aynı annesini şikayet eder gibi kalkıp beni devlete şikayet ediyor. Aslında Sokrates burada ince bir noktaya temas ediyor. Yani eğer gerçekten Meletos bu konuda bir takım görüşleri, fikirleri olan birisi olsaydı gelip bunu gençlere söylerdi ve Sokrates gibi bir insanı, yani Meletos'un iddiasıyla yoldan çıkartan, onları saptıran insanı dinleyecekleri yerde Meletos'un iddialarını dinlemeleri daha doğru olurdu. Ama Meletos bunu tercih etmiyor. Ne yapıyor? Gidiyor direkt şikayetçi oluyor. Sokrates'le ya da Sokrates'in etki alanındaki gençlerle bunlara, diyaloğa girmiyor arkadaşlar. Şöyle bir soru soralım. Siz ne düşünürsünüz? Gençleri yoldan çıkartmak bu kadar kolay mı? Ya da gençler mi yoldan çıkar? Yani bir insanın yoldan çıkması birisinin söylediklerine mi bağlıdır, yoksa kendisinin de bu noktada etkisi var mıdır? Yani siz ne düşünürsünüz? Yani Sokrates'le ilgili bu iddia yüzyıllardır, binlerce yıldır belki de kullanılan bir iddia. Bu konuda ne düşünürsünüz? Yorum olarak bunları da atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bence bu adam siyaset işlerini gerçekten iyi biliyor diyor. Çünkü siyaset işlerine atılacak kişinin gençlerle ilgilenmesi ve büyüme çağındaki bu gençlere zarar verenleri ortadan kaldırmakla işe başlaması da makul diyor. Bundan sonra eminim ki yaşlılar ulaşacak ve böylece kente iyilik yapmaya devam edecek diyor. Yani bir taraftan madem gençleri kurtarmayı hedefliyor, bu yaptığını iyilik olarak addetmemiz lazım diyor. Yani kurtarma diyorsak buna. Peki sizce bu kurtarma mıdır? Bunu da tartışalım. Çünkü bugün de pek çok tartışmalar oluyor. İşte Z kuşağı ile ilgili tartışmalar oluyor ve gençlerin yönelimleriyle ilgili tartışmalar oluyor. Fakat bunlar hep yine gençlerin ne dediğini ya da gençlerin ne düşündüğünü anlamaktan öte kendi düşüncelerimizi sanki Meletos tarzı ifade etmek gibi oluyor. Sizce gençlerle ilgili durum nedir? Ya da arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız bu konuları nasıl değerlendiriyorlar? Yorumlarını bekliyoruz. Şimdi Etifron diyor ki ben de öyle olmasını isterim Sokrates. Yalnız işlerin sarpa sarmasından çekiniyorum. Fakat bence sana kötülük yapmak, devlete kötülük yapmak demektir. Sevgili dostum, saçma sapan işler yapıyormuşum. İnsan ilk defa duyduğunda şaşırıyor. Söylediklerine bakılırsa yeni tanrılar ortaya çıkarıyormuşum. Bir de bunların üzerine eskileri tanımıyormuşum. Sokrates'le ilgili ikinci iddia geldi arkadaşlar. Tanrılara karşı gelmek. Bu da aslında dinler ve mezhepler tarihi ile ilgili pek çok tartışmanın olduğu, dünya durdukça bu ithamın devam ettiği bir alan olarak görülüyor. Şimdi bu dinler arasında olduğu gibi din içinde de olan bir şey. Yani Sokrates'te olduğu gibi. Sokrates'i neyle itham ediyorlar? Yerleşik tanrı tasavvuruna karşı çıkmakla itham ediyorlar. Peki yerleşik tanrı tasavvurunda yanlışlıklar varsa bunları söylemek suç mudur? Neden? Çünkü eğer insanları doğru yoldan hakikat dediğimiz gerçeklikten ayıran bir anlayış varsa
bunun söylenmesi kime zarar verir? Eğer karşıdaki insan Meletos kendi inandığı şeylerin doğru olduğuna inanıyorsa ve bunları biliyorsa Sokrates'in karşısına çıkar ve der ki senin şu söylediklerin bu şu noktalardan hatalıdır ve bundan dolayı da reddedilmesi gerekir der. Yani fikri bir tartışma olarak ifade edilip doğru argümanın ortaya konulması gerekirken Sokrates tanrılara karşı gelmekle ne yapıyor? Suçlanıyor. Şimdi Etifron da bu noktada sen her zaman içinden bir ses geldiğini söylersin. Daimon denilen bu sesle kastediyor ve Meletos da bundan rahatsız diyor. Seni din konusunda yenilikler yapmakla suçluyor ve bu suçlamalarını mahkemede önüne getiriyor. Çünkü halkın böylesi suçlamaları ne kadar kolayca kandığını biliyor. Arkadaşlar toplum nazarında 2 tane itibar edilir suç var aslında. Yani Sokrates'in döneminden itibaren bugüne kadar gelen. 1. Gençleri yoldan çıkartmak. 2. Yerleşik dini tasavvura karşı gelmek. Şimdi burada karşı gelmek derken yapılan iş ne? İkincisi gençlerin yoldan çıkartılması ile ilgili söylenen şey ne? Yani eğer görüşler, düşünceler yanlışsa gençlere doğru bilgiyi aktarmak da suç olarak kabul edilebilir mi? Dönem dönem kabul edilmiştir. Yani doğruyu söylemek de suç olarak kabul edilebilir. Aynı şekilde dini konularda yapılan yorumlarda da eğer tartışma gerçekten dini ise karşısına o konuda en bilgili kişi çıkar. Mesela Etifron kendisini en bilgili olarak ifade ediyor ya. Etifron'u çıkartırsın. Etifron tanrılarla ilgili kendi görüşlerini söyler ve Yunan düşüncesinde, antik Yunan'daki gerçek öğretiyi ortaya koyar. Ama böyle yapılmıyor. Sokrates'in bu noktadaki söylemleri idamına kadar gidecek olan yargılanmasına ve yargılanın sonucunda infazına kadar gidecek olan bir süreci ne yapıyor? Başlatıyor. Şimdi ben bu toplantılarda din konusunda yani halkta şöyle söyleyelim. Halkın da bu konuda bir şeyi var. Halk da bunlara çok çabuk kanıyor. Çünkü bu pek çok geçmişteki tarihi belgelere baktığımız zaman insanlara karşı hukuki bir mücadele ya da bilimsel akli bir mücadele ortaya konulamadığı zaman halkın bu konudaki hassasiyetlerinin kullanıldığını ve yanlış yönlendirilerek işte Sokrates gibi düşünürlerin mahkum edildiğini gözlemleyebiliyoruz. Ben de bu toplantılarda din konusundan bahsedip bazı şeyleri önceden haber veririm. Yani hiç de aşağıdan almıyor yani. Diyor ki ben bunları biliyorum, önceden haber veriyorum. Bu yüzden adım deliye çıktı. Benimle alay ediyorlar. Ancak önceden söylediklerimin hepsi de doğru çıkar. Meletos gibi adamlar bizi kıskanırlar. Yani kendisini Sokrates'le aynı konuma da getiriyor. Yani Meletos gibi adamlar bizi kıskanırlar diyor. Biz bunları biliyoruz diyor. Halbuki Sokrates'in bir bilgi iddiası yok. Ben diyor sadece bu konularda soruyorum, anlamaya çalışıyorum diyor. Lakin onları ciddiye almamalıyız. Onlara karşı direnmeliyiz. Bir taraftan da Sokrates'e bayağı bir destek görünümünde ne diyelim coşkuyu ve o konudaki söylemlerini desteklediğini belirten ifadeyi kullanıyor. Fakat Sokrates diyor ki keşke benimle alay etselerdi. Ama Atinalılar eğer bildiklerini başkasına öğretmiyorsan bunu sorun etmiyorlar. Eğer bunları öğrettiğini anlarlarsa işte o zaman sana karşı çıkıyorlar. Bunun kıskançlık ya da başka nedenlerle pek çok gerekçesi olabilir diyor. Yani insanlara bir şey öğretmezsen sıkıntı yok diyor. Şimdi Atinalıların benimle ilgili duyduklarını tartmak gibi bir niyetim yok. Zaten Sokrates yine devam ediyor. Atinalılara göre sen bildiğini öğretmek istemeyen bir dikkatli bir adamsın. Yani aslında biraz önce ne yapmıştı? Etifron Sokrates'le aynı olduğunu ve Meletos gibi adamlarla mücadele edilmesi gerektiğini söylemişti. Peki Sokrates ne diyor? Ya sen bildiğini anlatmayan bir adamsın. Ben ise tam tersi bildiklerini karşılaştığım herkese anlatırım ve bundan dolayı da para almam. Tam tersine hatta dinlemeler için gerekirse para bile verebilirim. Ondan dolayı benimle senin durumunda olduğu gibi keşke alay etseler. Alay etmiyorlar. Tam tersine beni ciddiye alıyorlar diyor. Ve bu benim için büyük bir handikap diyor. Keşke ciddiye almasalar. Yani deseler ki ya Sokrates işte söylüyor gidiyor deseler. Ama neden? Çünkü Sokrates'in söylemleri gençlerin zihnine ulaşıyor. Bir şekilde karşılık buluyor. Ve oradaki teolojik tartışmaların ne kadar problemli olduğunu gösteriyor. Bunu biraz sonra din üzerine yaptığı tartışmalarda da göreceğiz. Sen kendinle alay ettiklerini söylüyorsun. Bana da sadece aynısını yapsalar, yani mahkemede şaka yapsalar
benim için eğlenceli olabilirdi. Ancak ya beni ciddiye alırlarsa bu konularda, o zaman başıma gelecekleri ancak senin gibi kahinler bilir diyor. Şimdi Sokrates kendi davasıyla ilgili bu iki argümanı ortaya koydu. Bir tanesi gençleri yoldan çıkartmak, ikincisi tanrılara, yerleşik tanrılara karşı gelmek. Peki Etifron'un davası neydi? Yani senin davan ne? Diyor. Ve benim davamı sorma çünkü benim bunu yapmam bir delilik gibi gelebiliyor bazı insanlara diyor. Kimi dava ettin diye sorulduğu zaman babamı dava ettim diyor. Şikayetin ne? Nasıl bir suç işledi? Adam öldürdü. Şimdi Etifron'un zaten her şeyi biliyor ya, kesin hükmü var zaten. Babası da adam öldürdü. Yani hükmü vermiş, olay bitmiş, karara bağlanmış. Sokrates de buna karşılık diyor ki, Herakles adına yemin ederim ki çoğu insan bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu anlayamaz. Sen bir karara vardığına göre bilgelik konusunda epey ilerlemişsin demektir. Yani diyor sen diyor buradan direkt babanın suçlu olduğunu çıkarttığına göre mutlaka çok derin bir hikmete, derin bir bilgeliğe sahipsin. Etifron aşağıdan alıyor mu? Hayır. Evet Sokrates. Zeus adına yemin ederim ki bu konuda yani bilgelikte epeyce ilerleme sağladım. Bu konuyu bilmek epeyce ilerleme gerektirir. Baban yakınlarınızdan birisini öldürdü herhalde. Yoksa bir yabancı için onu dava etmezsin diye soruyor. Fakat bu yakınlarından birisi de değil ve diyor ki öldürülen kişinin yabancı mı yoksa yakın birisi mi olduğunu sorman, katilin öldürme hakkının olup olmadığını sorgulaman bana komik geliyor. Böyle bir hakkı yoksa katilin bizim evimizde yaşayıp aynı sofrada oturduğumuz birisi bile olsa şikayet edilmelidir. Katil olduğunu bile bile onunla beraber yaşarsan ve dinin gereklerini yerine getirmezsen sen de en az katil kadar kirlenmişsin demektir. Şimdi burada bir temel düstur ortaya koyuyor. Aslında da yani bir kişi katilse o yaptığı hükmün cezasını alması gerekir. Bu zaten temel bir argümandır. Fakat babası nasıl bir suçla itham ediliyor ve neden katil olarak nitelendiriliyor? Buradaki anlaşılması gereken nokta da bu. Şimdi söylediği ilk argüman doğru. Peki devamında yargılama bitmiş, yani normalde zanlı olarak ifade etmesi gereken şeyi direkt olarak hükmü verip bırakıyor. Peki olay ne? Olay günün birinde sarhoş olmuş hizmetçilerden birini boğazlayarak öldürmüş bu adam, yani katledilen kişi. Babam da olanları haber alınca ellerini ve ayaklarını bağlayarak onu bir çukura attırıyor. Daha sonra Atina'dan bir din bilginin yanına ne yapması gerektiğini öğrenmek için adam yolluyor. Ancak bağladığı adamı hiç düşünmüyor. Katil olduğunu düşünden adamın ölmesinden korkmuyor. Fakat beklemediği bir şey oluyor. Adam açlık, soğuk ve iplerin etkisine dayanamıyor. Gönderilen haberci geri dönmeden ölüyor. Şimdi burada Etifron'un kendi yargılarıyla babasının zanlar üzere itham edildiğini görüyoruz. Mesela doğru olabilir. Yani babasının yaptığı eylemden dolayı da adam ölmüş olabilir. Ama babasının yaptığı eylemden değil de başka bir nedenden dolayı da adamın ölmüş olması muhtemel. Ve adam direkt olarak katili öldürmeye teşebbüs etmiyor. Tam tersine bunun hukuki olarak yargılanması noktasında nasıl bir süreç işleteceğini öğrenmeye çalışıyor. Babasının aslında burada niyeti iyi. Ama süreç içerisinde adam ölüyor. Peki burada ne yapılması lazım? Yine aynı şekilde babasının yaptığı gibi konunun yargıya taşınması ve işte hükümle ilgili şeylerin ifade edilmesi lazım. Hükmün ondan sonra açıklanması gerekiyor. Burada işte hizmetçiyi babamın öldürmediğini, öldürse bile öldürdüğü kişinin katil olduğu için bunun önemi olmadığını etrafındakiler söylüyormuş. Ayrıca bir oğlun babasını şikayet etmesinin günah olduğunu söylüyorlar. Onlar tanrıların kararlarına göre günah veya sevabın ne olduğunu bildiklerini sanıyor ama bilmiyorlar diyor. Ben bilirim en iyisini diyor. Burada Sokrates çok dikkatli yine. Her şeyin senin anlattığın gibi olduğunu kabul edelim. Yine de burada bir suçlama yaparak bu şartlar altında aynı şekilde olsa bile babanı suçlamaktan çekinmiyor musun diyor. Tanrıların kararlarını yasakladıkları ve emrettikleri şeyleri bu kadar iyi bir biçimde bildiğine inanıyor musun diyor. Yani sen bu konudaki kararı verebilecek seviyede bir bilgiye sahip misin diyor. Çünkü sonuçta bir olayı anlatırken özellikle iki tarafın ne söylediği ve iki tarafın olayın geçiş şeklini tam olarak takip etmemiz gerekir. Senin anlattığın şekilde olsa bile diyor, bunu direkt olarak babanı katil olarak nitelendirmen doğru mudur? Şeklinde bir soruyla
başlıyor. Evet Sokrates, ben bu işleri iyi bilmeseydim bu işe girmezdim. İşte o zaman Etifron'la ilgili herhangi bir adamın farkı, Etifron'la herhangi bir adamın farkı olmazdı. Yani ben diyor bu işi biliyorum. Babamın o adamı katlettiğini düşünüyorum. Ve burada ciddi anlamda suç olduğunda, dini anlamda da açıkça ifade edebilirim diyor. Ve bu durumda da Sokrates diyor ki senin öğrencin olmam ve Meletos'u da çağırıp davadan önce anlaşmaya çalışmam yerinde olacaktır. Ona şöyle söylerim. Ben her zaman tanrılarla ilgili konuları bilmeye önem veririm. Madem ki benim bu konularda saçma sapan işlerle uğraştığımı, olmayan şeyleri uydurduğumu iddia ediyorsun. Bak ben Etifron'un öğrencisi oldum. Eğer Etifron'un bu konularda bilgin olduğunu kabul ediyorsan konu üzerinde sağlam bir araştırma yaptığımı kabul et ve beni mahkemeye vermekten vazgeç derim diyor. Yoksa ilk olarak hocam Etifron'dan davacı olmalısın. Kendisini benim gibi kendi öz babası gibi yaşlıları doğru yoldan çıkarmaya çalışmakla suçlamalısın. Çünkü dersleriyle beni azarlamalarıyla da babasını yoldan çıkarmamış mıdır? Böyle söylerim diyor. Etifron'un buna cevabı, Zeus adına yemin ederim ki Sokrates eğer beni suçlamaya çalışsaydı mutlaka onun açığını bulurdum. Bu da önemli arkadaşlar. Yani Etifron burada hakikatin mi ortaya çıkmasını istiyor yoksa karşısındakinin açığını mı bulmaya çalışıyor? Yani aslında biraz bakış açımız da burada belirginleşiyor. Eğer biz herhangi bir olayda konuyla ilgili açık mı arayacağız yoksa gerçeğin mi ortaya çıkmasını sağlayacağız? Bunu düşünmemiz lazım. Etifron onun açığını bulurum şeklinde bir cevap veriyor. Sevgili dostum Sokrates cevap veriyor. Bunu yapacağına eminim. Zaten bu nedenle öğrencin olmak istiyorum. Başkalarının bunu anlamadığını biliyorum. Oysa ki Meletos benim her şeyi bildiğime inanmış ve beni din düşmanı ilan etmiş. Zeus adına biraz önce iyi bildiğini söylediğin şeyleri bana öğretmeni istiyorum. Yani madem bu kadar hem olayları inceliyorsun, biliyorsun, hem fiziksel anlamda hem de ilahi anlamda bütün konularla vakıfsın, o zaman sen de bana bunları öğret ey Etifron. Gerek adam öldürme, gerekse de diğer konularda dine uygun ve uygun olmayan eylemler nelerdir? Dine uygun olan her zaman kendisiyle aynı, dine aykırı olan da uygun olanların tersi midir? Dine aykırı olan, dine aykırı kaldığı sürece kendisiyle aynı özü taşımaz mı diyor. Yani dine aykırı olan ve olmayan şeyin belirleyicisi nedir? Bunların temelde hareket noktaları nelerdir? Bunları bana bir anlat diyor. Çok haklısın Sokrates diyor Etifron ve o zaman başlayalım diyor. Yani sen dine uygun olan ve olmayan şeyleri bana güzelce anlat. Şimdi Etifron'un bu konudaki cevabı önemli arkadaşlar. Diyor ki bence dine uygun olan şimdi başlayacağım şeydir. Yani bir cinayet işleyen, kutsal bir eşyayı çalan ya da buna benzer bir kötülük yapan kişi bu kim olursa olsun anne baba ya da diğer kişiler olması fark etmez. En ufacık bir kuşku duymadan takibata uğramasıdır. Bunları yapmamak dine uygun davranmamaktır. Şimdi bu argüman doğru bir argüman. Yani bir suç işlenmişse bu suçun kimin, niçin, nasıl yapılacağı önemli değildir. Bunun ne yapılması lazım? Takip edilmesi, takibata uğraması lazım. Şimdi dine göre bunun böyle olduğuna yönelik bir delilim var. Şimdi burada buna da dinden o zamanki anlayıştan bir delil getiriyor. Bunu suçlu kim olursa olsun yumuşamamak gerektiğini göstermek istediğimde hep anlatırım. Neymiş bu? İnsanlar tanrıların en iyi doğru ve yücesinin Zeus olduğuna inanırlar. İnsanlar aynı zamanda Zeus'un oğullarını haksız bir şekilde yiyen babasını zincire vurduğunu, Zeus'un babasını da kendi babasını benzer nedenlerden dolayı sakatladığını da bilirler diyor. Ama aynı insanlar babam haksızlık ettiği için onu dava ettiğimden dolayı bana kızıyorlar diyor. Yani Zeus ve işte tanrılar arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan bu çatışma ve çatışmalarda adaletin sağlanması ile ilgili olarak yapılan şeyler benim yaptığım şeylerin de delilidir diyor. Yani burada Zeus bunu yapmışsa ben de bunları yapmakla mükellefim diyor. Sokrates'e döndüğümüzde sevgili Etifron, belki benim tanrılarla ilgili bu tip şeylere inanmamam şikayetime neden olmuştur. Belki kimileri bu yüzden günah işlediğimi öne sürüyorlar. Bu konuları iyi bildiğinden dolayı fikrine boymekten başka bir şansım yok. Yani şimdi sen tanrılarla ilgili bir tasavvur ortaya koyuyorsun ve bunların birbirleriyle kavga ettiklerini, birbirlerini cezalandırdıklarını, birbirleriyle ilgili bir takım sorunları bu şekilde çözdüklerini söylüyorsun. Ve ben diyor bunlara inanmıyorum diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Ve bundan dolayı da beni zaten mahkemeye veriyor. Yani buradaki çelişkiyi söylediğim için de belki ben bu mahkemeden ceza alıyorum diyor. Şimdi tabii ki inanıyorum Sokrates. Ayrıca insanların bilmediği daha çok şaşırtıcı şeyleri de biliyorum.
Şimdi Sokrates'in yine cevabı bu noktadaki çelişkiyi ortaya koyacak şekilde. Diyor ki, şairler gerçekten de tanrılar arasında büyük kavgalar, düşmanlıklar ve benzerli şeyler yaşandığını anlatırlar. Sanatçılar da kutsal eşyalar üzerine yaptıkları işlemlerde bunları gösterirler. Sen gerçekten bunlara inanıyor musun? Bu masalları doğru kabul edebilir misin? Etifron diyor. Yani en doğruyu, en iyi bildiğini ve düzeni sağladığını düşündüğün o dönemki inanç tasavvurunun bu şekilde bir çatışmayla ifade edilmesinin, yani insani düzlemdeki çatışmalarla ifade edilmesinin doğru olabileceğine inanıyor musun diyor. Bunlar diyor sana doğru, gerçekten doğru geliyor mu diyor. Etifron her şeyi bildiği için yine cevabını veriyor. Sadece bunlar değil Sokrates. Kuşkusuz ki tanrılarla ilgili başka şeyler de biliyorum ve bunları anlatmaya hazırım. Eğer anlatırsam şaşıracaksın. Yani Etifron burada başlayacak yine o dönemki mitolojileri anlatmaya. Yani işte Zeus'un oğullarına tavrı, işte yine babasının ona tavrı şeklinde devam edecek. Ama Sokrates ben bunlarla ilgilenmiyorum diyor. Çünkü bu yani insanların kendi aralarındaki çatışmalar gibi bir çatışma ortamını bize gösteriyor diyor. Bu nedenle de sen ne yapacaksın? Ben diyor tamam anlatama diyor, şaşıracağıma eminim ama bunları başka zaman anlatırsın diyor. Şimdi biraz önceki soruma daha açık bir şekilde yanıt vermeye çalış. Sana dine uygun eylemin ne olduğunu sormuştum. Bana yeterli bir yanıt vermedin. Sadece babana adam öldürme suçunu yükleyerek dine uygun davrandığını söyledin. Ve bunun özüne dair bilgiyi açıklamadın diyor. Haklı olabilirsin. Şimdi evet böyle söyledim Sokrates, doğru söyledim. Haklı olabilirsin. Ancak Etifron başka şeylerin de dine uygun olduklarını söylüyorsun. O halde ben senden dine uygun şeylerin bazılarını öğretmeni istemiyorum. Senden dine uygun şeylerin özlerinin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Çünkü dine uygun olmayan eylemlerin dine aykırı, dine uygun eylemlerin de dine uygun bir tek özünün olduğunu söylüyordun. Söylediklerini hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum diyor. Şimdi sen bu özün ne olduğunu bana öğret. Böylece bu örneği göz önünde tutarak senin ya da başka bir insanın eylemlerini dine uygun ya da aykırı olarak nitelendirebilirim. Yani tikel bir olay üzerinden değil, bir eylemin dine uygun olmasının sebebinin ne olduğu üzerinden. Yani ben o ölçüye bakayım ki bundan sonraki eylemleri ne yapayım? Buna göre değerlendirebileyim. Yani bana ilkeyi ver diyor. Temel ölçüyü ver diyor. Ve bu ölçüyü verirken de bu demek ki anlattığı işte Zeus'un babasıyla ilişkisi şöyleydi, oğluyla ilişkisi böyleydi değil. Temel o ilkeyi uygulayabileceğimiz özsel bir kanıt getir diyor. Şimdi bu tartışmayı bir sonraki müzakeremize bırakalım ve siz de yorumlarınızla bir eylemin dine uygun olmasının sebebi nedir? Bununla ilgili bir yorumlama yapalım. Yani hep beraber. Aslında bunun ahlaki önermelerin kaynağı ile ilgili olarak İslam felsefesinde de işte sonraki tarihsel süreçte felsefe tarihinde de karşılığı var. Yani şu soruyu şöyle soralım daha açık. Bir şey Tanrı istediği için mi iyidir yoksa iyi olduğu için mi Tanrı istemektedir? Şimdi böyle bir Sokrates'in diyaloğunda özellikle Etifron ikilemi diye de ifade edilen ikilemle ilgili sizin görüşlerinizi de yorum bölümüne alabiliriz. Bir sonraki müzakeremizde zaten kitabın geri kalan bölümünü, diyaloğun geri kalan bölümünü işleyeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Katkınız, desteğiniz ve ilginiz için teşekkür ederim.